İkinci Dünya Savaşı, insanlık tarihinin en karanlık dönemlerinden biri. 10 milyonlarca insan bu savaştan dolayı hayatını kaybetti. En çok tartışılan isim ise şüphesiz Hitler ve Nazi Almanyası oldu. Ancak Hitler Almanyası sadece savaş kaynaklı değil, aynı zamanda etik sınırları aşan korkunç insan deneyleriyle de biliniyor. Peki ne tür deneyler yapıldı? Kimler denek olarak kullanıldı ve bu deneylerin arkasındaki korkunç gerçek neydi? Birinci Dünya Savaşı tarihin en kanlı savaşlarından biri olarak kabul edilir. Ancak İkinci Dünya Savaşı'nın yıkıcılığı ve yaşattıklarıyla kıyaslandığında bu savaş adeta bir ön uyarı niteliğindeydi. İkinci Dünya Savaşı yaklaşık 70 ila 85 milyon insanın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanarak insanlık tarihinin en büyük felaketlerinden biri oldu. Rakam o kadar büyük ki iddia edilen rakamların arasındaki farklar bile milyonlarca kişi. Üstelik bu sayı bugün birçok ülkenin nüfusundan bile fazla. Konunun tarihsel sürecine indiğimizde 1918 yılına bakmamız gerekiyor. Almanya'nın savaştan mağlup ayrılması ülke içinde büyük sıkıntılara yol açtı. Özellikle Haziran 1919'da imzalanan Versay Anlaşması Almanya'ya ağır koşullar dayatarak toplumsal huzursuzlukları artırdı. Almanya savaş sonrası ekonomik buhranlar, Versay'ın getirdiği borç yükü ve Eupen ile Malmö'nün Belçika'ya bırakılması gibi sorunlarla mücadele etmek zorunda kaldı. Hiperenflasyon yaşandı, mark hızla değer kaybetti ve ülke ekonomik çöküşün eşiğine geldi. Hatta çöktü diyebiliriz. Kağıt paralar öylesine değersiz oldu ki bazı insanlar kağıt paraları duvar kağıdı olarak kullandı. Ekonomik kriz ve halkın Versay Anlaşması'na duyduğu öfke, politik arenada radikal fikirlerin yükselmesine zemin hazırladı. Bu ortamda Adolf Hitler liderliğindeki Alman Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi yani Nazi Partisi ön plana çıktı. Hitler ve Nazi Partisi halkın içinde bulunduğu çaresizliği görerek işsizliği bitirme, Almanya'yı eski gücüne kavuşturma ve Versay Anlaşması'nın kaldırılması gibi vaatlerde bulundu. Hatta bununla ilgili ünlü Kavgam kitabında şunları yazmıştı. Eğer Nasyonal Sosyalist Hareket tarih karşısında milletimiz yararına gerçekten büyük bir görev almak istiyorsa, Alman milletinin dünya üzerindeki gerçek durumunu çok iyi bilmeli, acı duymalı ve tam bir şekilde bu şuura varmalıdır. Açık bir görüş ve cesaretle Alman milletinin dış politikasını bugüne kadar yürütmüş olan kabiliyetsizlik ve şuursuzlukla mücadele etmelidir. Gelenekleri ve peşin hükümleri dikkate alınmadan milletimizi ve onun gücünü toplamak, onu şimdiki dar hayat alanından çıkaracak ve yeni topraklara götürecek sevk etme cesaretini bulmalı, böylece bu dünyada yok olup gitmek veya başkalarına esir olmak tehlikesinden kurtarmalıdır. Hitler bununla birlikte çeşitli argümanlar öne sürerek Yahudi düşmanlığı üzerinden toplumu kutuplaştırdı. 1930 seçimlerinde güç kazanan Nazi Partisi, 1932 seçimlerinde ülkenin en büyük partisi haline geldi. Toplumun bir kesimi tarafından ırkçı ve baskıcı söylemleri nedeniyle eleştirilse de geniş bir kitle tarafından desteklenen Hitler, 30 Ocak 1933'te Cumhurbaşkanı Hindenburg tarafından başbakan olarak atandı. Gücü elinde toplayan Hitler, kısa sürede tüm yetkileri kendi kontrolüne alarak Führer yani önder unvanını benimsedi ve diktatörlük rejimini kurdu. Hatta Ein Volk, ein Reich, ein Führer yani tek halk, tek imparatorluk, tek lider sloganını propaganda sözcüğü olarak kullandı. Tek adam yönetimiyle ülkenin her alanına Nazi ideolojisini yaymaya çalıştı. Amacı Versay Anlaşması'nın özellikle silahsızlanma hükümlerini geçersiz kılmak ve yayılmacı bir politika izleyerek Almanya'yı yeniden bir süper güç haline getirmekti. Almanya, Nazi rejimi altında tam anlamıyla bir kolluk kuvveti devletine dönüşmüştü. Günlük yaşamdan çalışma hayatına, eğitim sisteminden sosyal politikalara kadar her alan Nazi ideolojisine uygun olarak yeniden şekillendirildi. Nazi propagandası halkı Yahudilere karşı düşmanlık beslemeye teşvik etti ve Almanları üstün bir ırk olduklarına inandırdı. Bunun sonucunda Alman halkının Nazi Partisi'ne olan desteği ve güveni her geçen gün arttı. Adolf Hitler gücü tamamen elinde toplamış ve bir diktatörlük kurmuş olsa da tabii ki ona bağlı silahlı güçler ve milyonlarca inançlı destekçisi olmasaydı başarıya ulaşamazdı. Hitler'in vaatlerinden biri olan işsizlik sorunu büyük ölçüde çözüldü ve bir dönem %20'leri bulan işsizlik neredeyse yok oldu. Yahudilere ait mallara el konularak devlete devredildi. Bu da Alman halkının ekonomik olarak güçlenmesini sağladı.
Naziler 1933 yılında ilk toplama kampını Dachau'da kurarak sistematik baskı ve zulmün temelini attılar. Bu kamplar Nazi rejiminin kitlesel imha mekanizması haline geldi. Öncelikle siyasi mahkumlar ve ardından Yahudiler ve Çingeneler başta olmak üzere Nazi ideolojisine tehdit olarak görülen herkes bu kamplara gönderildi. Burada zorla çalıştırıldılar, ağır işkencelere maruz kaldılar ve binlercesi burada öldürüldü. Bu kamplar insanlık tarihinin en karanlık noktalarından biri oldu. Hitler bu korkunç yerleri asla ziyaret etmedi. Buna sebep olaraksa psikolojik olarak etkilenmek istemediği için ziyaret etmediği söylenir. 1945 yılında Sovyetler Birliği'nin Berlin'e girmesiyle Nazi rejimi çöküşe geçti. Hitler yenilgiyi kabul etmeyerek intihar etti. Daha doğrusu intihar ettiği iddia edildi. Ancak bu durum daha ilk gününden itibaren bugünlere kadar hala bir tartışma konusu. Sonuçta 8 Mayıs 1945'te Almanya resmen teslim oldu ve Nazi Partisi kapatıldı. Nazi liderleri ve üst düzey komutanları yargılandı. Bunun sonucunda Almanya'da nasyonel sosyalizm yani Nazizm tamamen yasaklandı ve tarihin en büyük insanlık suçlarından biri olarak kayıtlara geçirildi. Aslında buraya kadar anlattıklarımız yıllar süren bu dönemin çok kısa bir durum özetiydi. Şimdi ise ana konumuzu hep birlikte derinlemesine inceleyelim. İkinci Dünya Savaşı sırasında bir grup Alman doktor, toplama kamplarındaki binlerce esir üzerinde onların rızası alınmadan acı veren ve genellikle ölümle sonuçlanan deneyler gerçekleştirildi. 3. Reich dönemi sırasında yapılan etik dışı tıbbi deneyler 3 ana kategoriye ayrılabilir. İlk kategori, mihver devletlerinin askeri personelinin sağ kalmasını artırmayı amaçlayan deneyler. Dachau'da Alman Hava Kuvvetleri ve Havacılık Deney Enstitüsü'nden doktorlar, düşük irtifa odaları kullanarak zarar gören uçaklardan personelin atlayabileceği sınırı belirlemek için yüksek irtifa deneyleri yaptılar. Ayrıca hipotermi tedavisi bulmak amacıyla esirler üzerinde dondurma deneyleri gerçekleştirdiler. Yine deniz suyunun içilebilirliğini test etmek için de esirlerden faydalandılar. İkinci kategori, Alman askeri ve işgalci personelinin sahadaki hastalıklar ve yaralanmalar için tedavi yöntemlerinin geliştirilmesiyle ilgili. Sachsenhausen, Dachau, Natzweiler, Buchenwald ve Neuengamme kamplarında bilim insanları sıtma, tifüs, tüberküloz, sarı humma ve bulaşıcı hepatit gibi hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için bağışıklık sistemi bileşenleri ve sera deneyleri yaptılar. Ravensbrück kampı kemik nakli deneyleri ve sülfa ilaçlarının etkinliğini test etmek için kullanıldı. Natzweiler ve Sachsenhausen'da ise esirler fosgen ve zehirli hardal gazına maruz bırakılarak olası antidotlar test edildi. Üçüncü kategori, Nazi dünya görüşüne dayalı ırki ve ideolojik hedefleri ilerletmeye yönelik deneyler. Bunlardan en bilinenleri Auschwitz'te Josef Mengele'nin yaptığı deneylerdir. Mengele, ikizler üzerinde tıbbi deneyler yapmış, ayrıca Werner Fischer'ın Sachsenhausen'daki gibi romanlar üzerinde farklı ırkların bulaşıcı hastalıklara nasıl tepki verdiğini belirlemek amacıyla serolojik testler yapmıştır. Strasbourg Üniversitesi'nden August Hirt'in çalışması da Yahudilerin ırksal olarak aşağılık olduğunu kanıtlamaya amaçlamıştır. Nazilerin ırksal hedeflerine yönelik diğer korkunç deneyler ise Auschwitz ve Ravensbrück'taki yapılan kısırlaştırma deneyleri. Bu kamplarda bilim insanları Yahudiler, Romanlar ve Nazilerin genetik ya da ırksal açıdan istenmeyen diğer grupların etkin ve masrafsız bir şekilde toplu kısırlaştırılmasını sağlamak için çeşitli yöntemler denediler. Hitler'in Aryan ırkı saplantısı aslında şu anki durumu bizlere daha iyi anlatmakta. Bu insanlık dışı deneylerin yapılış amacı da buradan kaynaklanıyor. Adolf Hitler ve Nazi ideolojisi Aryan ırkının üstünlüğü üzerine kurulu bir dünya görüşüne sahipti. Bu görüş Hitler'in 1925 yılında yayımladığı Mein Kampf yani Kavgam adlı kitabında ve Nazi Partisi'nin politikalarında açıkça görülebilmekte. Hitler ve destekçileri özellikle Germen kökenli Aryan olarak tanımlanan ırkın insanlığın en üstün ve saf kan taşıyan grubu olduğuna inanıyorlardı. Bu saplantı Nazi Almanyası'nın politikalarını ve İkinci Dünya Savaşı'nın trajik olaylarını şekillendiren önemli bir faktördü. Hitler, Aryanları özellikle mavi gözlü, sarı saçlı ve atletik yapılı insanlar olarak tanımlıyordu. Nazi ideolojisine göre bu grup, insanlığın en üstün ve yaratıcı sınıfıydı. Hitler'e göre Aryanlar, kültürel ve bilimsel ilerlemeyi sağlayan tek gerçek ırktı.
Nazi propagandası, Aryan ırkının üstünlüğünü vurgulamak için eğitim sisteminden sanat eserlerine kadar her alanda bu fikri yaymaya amaçladı. Nazi Almanyası'nda Aryan ırkı kavramı devlet politikalarına da doğrudan yansıdı. Hitler ve partisi Almanya'daki nüfusu saflaştırmak adına çeşitli yasalar çıkardı. 1935 yılında yürürlüğe giren Nürnberg yasaları, Aryan olmayanların temel haklarını ciddi şekilde kısıtladı. Yahudiler, Romanlar, Slavlar, engelliler ve diğer gruplar Nazi rejimi tarafından aşağı ırklar olarak görüldü ve bu gruplar sistematik bir şekilde dışlandı. Hitler'in Aryan ırkı saplantısı Almanya'da öjeni yani genetik temizlik politikalarının uygulanmasına yol açtı. Nazi bilim insanları toplumun genetik yapısını temizlemek adına belirli insan gruplarının üremesini engellemeyi amaçlayan programlar geliştirdiler. Bu çerçevede binlerce insan zorla kısırlaştırıldı. Nazi rejimi ayrıca T4 ötenazi programı kapsamında zihinsel ve fiziksel engelli bireyleri yaşama değmez olarak sınıflandırarak kitlesel öldürme programlarını başlattı. Öjenik, belirli genetik özelliklerin teşvik edilerek insan ırkının iyileştirilmesi fikrine dayanan tartışmalı bir bilim dalı. Yunanca eu yani iyi ve genos soy kelimelerinin birleşiminden türetilen bu kavram 19. yüzyılın sonlarında İngiliz bilim insanı Francis Galton tarafından ortaya atıldı. Galton, doğal seçilimin insan toplumu üzerindeki etkilerini analiz etmiş ve kontrollü üreme yoluyla daha üstün bireyler yetiştirmenin mümkün olduğunu öne sürmüştür. Öjenik, 20. yüzyılın başlarında Batı dünyasında popülerlik kazanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İngiltere ve birçok Avrupa ülkesinde çeşitli öjenik yasaları çıkarılmıştır. Bu yasalar genellikle iki ana kategoriye ayrılır. Birincisi pozitif öjenik, yani üstün olarak kabul edilen bireylerin daha fazla üremesini teşvik eden politikalar. Diğeri ise negatif öjenik, yani aşağı veya istenmeyen olarak sınıflandırılan grupların üremesini sınırlandırmayı amaçlayan politikalar. Örneğin ABD'de 20. yüzyılın başlarında zihinsel engelli veya suçlu bireyleri zorla kısırlaştırmaya yönelik yasalar yürürlüğe konmuştur. Nazi Almanyası ise öjenik programlarını daha ileri götürerek binlerce insanı ırksal temizlik çerçevesinde öldürmüştür. Adolf Hitler'in Aryan ırkını saflaştırma ve geliştirme amacı doğrultusunda öjenik politikaları radikal bir şekilde uygulandı. 1933'te çıkarılan zorunlu kısırlaştırma yasası, zihinsel ve fiziksel engelli bireylerin üremesini engellemek için kullanıldı. Nazilerin öjenik saplantısı, Yahudiler, Romanlar, Slavlar ve diğer azınlık gruplarının soykırımına da zemin hazırladı. Irk saflığını koruma adına milyonlarca insan toplama kamplarında katledildi. İkinci Dünya Savaşı sonrası öjenik bilimi ağır bir etik eleştiriyle karşılaştı ve büyük ölçüde itibarsızlaştırıldı. Ancak genetik mühendisliği ve CRISPR gibi modern biyoteknoloji alanlarında benzer etik sorunlar gündeme gelmeye devam etmekte. İnsan genetiği üzerinde yapılan müdahalelerin sınırları ve etik boyutları hala tartışma konusu. Öjenik hareketi, insanlığın mükemmel bir ırk yaratma çabalarının nasıl felaketle sonuçlanabileceğinin tarihi bir örneği. Genetik müdahalelerin etik boyutları günümüzde dahi önemini korurken, geçmişte yapılan hatalardan büyük dersler çıkarılması gerekiyor. Bu yüzden Nazi Almanyası büyük bir örnek. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'nın bilim ve tıp alanındaki çalışmaları insanlık tarihindeki en korkunç etik ihlallerin bazılarına sahne oldu. Nazi doktorları insan deneyleri ve tıbbi uygulamalar adı altında özellikle toplama kamplarında tutsaklar üzerinde son derece acımasız ve bilim dışı deneyler yaptı. Bu uygulamalar tıp etiğinin en temel ilkelerini ihlal etmiş ve savaş sonrası Nürnberg Doktorlar Mahkemesi'nde yargılanan Nazi doktorlarının çoğu insanlığa karşı suç işlemekten mahkum edilmiştir. Mesela bu doktorlardan en ünlülerinden biri. Deneylerle binlerce çocuğun hayatına son veren Nazi doktoru, ölüm meleği Mengele. Doktor Josef Mengele, Auschwitz'te özellikle ikizler üzerinde deneyler yaparak genetik araştırmalar yürütmüştür. İkizler arasında kan nakli, organ nakli gibi korkunç prosedürler uygulanmış, bazı ikizler cerrahi operasyonlarla birbirine dikilmiş ve çoğu deney sonucu hayatını kaybetmiştir. Mengele o gün yine kampta esir seçmektedir. Sıraya geç, ayrılın, sen sağa geç, sen sola, sen sola, sen sağa, sen sola, sen sola. Gitmeleri gereken yön sol taraftı ama o yönde ilerlerken ölüme doğru adım attılar. Ve öyle bir ölüm ki
ya alevler içinde yanarak ya da kimyasal gazlarla dolu bir odada nefes alamayarak hayatları sona erdi. Ne bir yargılama yapıldı ne de adalet önüne çıkarıldılar. Bu korkunç kararın arkasında ise bir bakışıyla binlerce insanın hayatını sona erdirebilen isim vardı. Josef Mengele, yani diğer adıyla ölüm meleği. Sağa gidenler bir süre daha yaşamaya devam ederken, sola gidenlerse tek bir bakışla hiçbir mahkeme olmadan ölümle karşılaşıyorlardı. Auschwitz toplama kampında yaptığı dehşet verici deneylerle bilinen Doktor Josef Mengele'nin yaklaşık 2 milyon insanın ölümüne sebep olduğu düşünülüyor. Mengele yalnızca Yahudiler üzerinde değil, aynı zamanda homoseksüeller, çingeneler, engelli ve zihinsel sorunları olan bireyler üzerinde de deneyler yapmış. Ari Alman ırkı dışında kalan Almanları da Nazilerin ideolojik biçimine sokmak için çalışmalar yapmıştır. Mengele'nin acımasız deneyleri arasında çocuklar üzerinde basınç testleri, hadım etme, ilaç denemeleri gibi uygulamalar yer alıyor. Şeker ve çikolata vaat ederek çocukları laboratuvara çeken, sonra ise onları acımasızca öldüren Mengele, Auschwitz'teki bir koğuşta başlayan bit salgınını gaz kullanarak çözmüş ve 750 kadını bitleriyle birlikte öldürmüştür. Ayrıca renkli gözlü çocukların gözlerine kimyasal maddeler enjekte ederek deneyler yapmış, doğum yapan kadınların göğüslerini bantlayarak bebeklerin ne kadar süre beslenmeden hayatta kalabileceğini gözlemlemiştir. Mengele'nin zalim deneylerinden birine tabi tutulan çocuklardan biri olan Isaac Gano'nun yıllar sonra söylediği şu sözler kan dondurucu nitelikteydi. Mengele içeri girdi, narkoz yapmadan karnımı yardı ve tek böbreğimi keserek eline aldı. Böbrek onun elinde başı kesilmiş bir tavuk gibi kıvranıyordu. Bense acıdan avazım çıktığı kadar bağırıyordum. Isaac sadece bu acımasız olayla kalmamış, daha sonra gaz odasına gönderilmiş ve 200 kişilik kapasitesi olan gaz odasından elinde 201 yazan bir kağıt sayesinde hayatta kalmayı başarmıştır. Fakat kız kardeşleri ve annesi onun kadar şanslı değildiler. Auschwitz'ten sağ kurtulan bir diğer mahkumun anlattığına göre bir gün bir çukur kazılmış ve etrafa ateşe verilmişti. 10 kamyon dolusu çocuk alevler tarafından giderek daralan çukura atılmıştı. Dışarı tırmanmaya çalışanlar ise bir subay tarafından tekrar sopayla içeri itiliyordu. Rudolf Höss, yani Auschwitz komutanı, ve Mengele ise bu dehşeti memnuniyetle izliyordu. Mengele'nin suçsuz kurbanlarına uyguladığı bedensel ve psikolojik işkencelerin sayısı her geçen gün artıyordu. Psikoanalist Dr. Tobias Broscher, Mengele'nin acı vermekten çok hayat ile ölüm arasındaki kararları veren ve bu gücü elinde bulundurmanın ona zevk verdiğini belirtmiştir. 17 Ocak 1945'te Sovyet ordusunun Almanya'ya girmesiyle birlikte Auschwitz'ten kaçan Dr. Josef Mengele, savaşın sonunda Arjantin'e sığındı ve burada uzun yıllar yaşamaya devam etti. Mengele'nin ölümüne dair bazı belirsizlikler olsa da genel kabul gören anlatıma göre 1979 yılında Brezilya'da geçirdiği bir beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Mengele savaşın sonunda savaş suçlarından kaçmak için gizlendi ve Güney Amerika'da bir süre Alman savaş suçlusu olarak yaşamaya devam etti. Arjantin, Paraguay ve Brezilya'da yaşadığına dair çeşitli raporlar var. 1979 yılında Brezilya'nın Bertioga bölgesinde denizde yüzme sırasında bir kaza geçirerek beyin kanaması geçirdi ve hayatını kaybetti. Onun öldüğü dönemde kimliği kesin olarak belirlenmemişti. Ancak 1985 yılında yapılan DNA testleri cesedin gerçekten Josef Mengele'ye ait olduğunu ortaya koydu. Mengele'nin ölümünden sonra dünya çapında onun kaçışını ve gizli yaşamını sorgulayan pek çok araştırma yapılmış, ancak Nazi doktorunun ölümüne dair çoğu bilgi yıllar sonra netleşebilmiştir. Mengele'nin kurbanları uzun süre onun ölümünü kabul etmeyip ondan intikam alma zamanının geldiği anı beklemişlerdi. Ancak sonunda Mengele de üzerinde hakimiyet kurmaya çalıştığı şeyle, yani ölümle yüzleşti. Josef Mengele'nin adı insanlık tarihinin en karanlık figürlerinden biriyle özdeşleşti. Nazi döneminde işlediği suçlar yalnızca Nazi ideolojisinin acımasız yüzünü yansıtmakla kalmıyor. Aynı zamanda bilimin, insan deneylerinin ve tıbbın etik sınırlarının ne kadar tehlikeli bir şekilde aşılabileceğini gösteriyor. Mengele'nin yaptıkları modern tıbbın etik standartlarının inşa edilmesine yol açan önemli bir döneme işaret ediyor. Yine Mengele'nin gerçekleştirdiği deneyler, İkinci Dünya Savaşı sonrası tıbbi etik ve insan hakları alanında büyük bir yankı uyandırmış ve benzeri uygulamaların tekrar yaşanmaması için dünya çapında yasalar ve protokoller geliştirilmiştir.
1947'de kabul edilen Nuremberg Kodu, savaş sırasında Nazi doktorlarının uygulamalarını ve etik dışı deneylerini yasaklayan bir dizi ilkeye dayanıyordu. Josef Mengele, tarihe karanlık bir figür olarak geçmiş ve savaşın dehşetinin insanlık dışı bilimsel deneylerin ve Nazi ideolojisinin vahşetinin sembolü olmuştur. Auschwitz kampında korkunç deneyler yapmadan önce Dr. Josef Mengele antropoloji alanında tanınan bir uzmandı. Afrika'ya giderek insan kanı ve virüs örnekleri toplayan Mengele, hayatı boyunca ırklar arasındaki farkları bilimsel bir şekilde kanıtlamayı hedeflemişti. Bu çalışmalarla ırka özgü hastalıklar yaratma isteği de birleşmişti. Mengele'nin bulguları daha sonra Amerika'ya gönderilmiş, CIA tarafından Nazi bilim insanlarına yeni kimlikler verilerek çalışmalarını paylaşmaları koşuluyla affedilmişlerdi. Tabi nedense bu durum tarih anlatımlarında gözden kaçmakta. Yani insanlık suçu işleyenlerin daha sonra CIA tarafından işe alınması durumunda ABD'nin buradaki sorumluluğu göz ardı edilmekte. Yine devam ederek Nazi doktorlarının deneylerini incelediğimizde karşılaştığımız diğer bir acayip deney. Hipotermi deneyi. Aslında önce kısaca ismini geçirmiştik. Ancak Doktor Zygmunt Rascher tarafından Dachau toplama kampında gerçekleştirilen bu deneylerde mahkumlar buz dolu suya veya dondurucu soğuğa maruz bırakılmış, vücutlarının nasıl tepki verdiği gözlemlenmiştir. Nazi ordusunun soğuk hava koşullarında askerlerin ne kadar dayanabileceğini öğrenmek amacıyla yapılan bu deneylerde birçok insan donarak veya organ yetmezliğinden ölmüştür. Dachau kampında yapılan bir diğer deneyde de mahkumlara yalnızca tuzlu su verilmiş ve vücutlarının susuzluğa nasıl tepki verdiği incelenmiştir. Ağır susuzluk çeken mahkumlardan bazıları deliriuma girmiş ve sonunda organ yetmezliğinden ölmüştür. Diğeri tabi bulaşıcı hastalık deneyleri. Auschwitz ve Buchenwald kamplarında mahkumlar bilinçli olarak sıtma, tifo, sarı humma ve veba gibi hastalıklara maruz bırakılmış ve ardından çeşitli tedavi yöntemleri test edilmiştir. Ancak çoğu mahkum tedavi edilmeden ölüme terk edilmiştir. Zehir ve kimyasal deneyler. Mahkumlar sinir gazları, kimyasal silahlar ve çeşitli zehirlere maruz bırakılarak bunların insan vücudundaki etkileri incelenmiştir. Zehirlenen mahkumlar çoğu ölümün eşiğine geldiklerinde öldürülerek otopsileri yapılmıştır. Ve diğer deney, sterilizasyon deneyleri. Nazi rejimi Ari ırkı teşvik etmek amacıyla zorla sterilizasyonlar gerçekleştirmiştir. Bu uygulama hem Yahudi halkına hem de engellilere, homoseksüellere ve diğer düşük ırk olarak kabul edilen gruplara karşı uygulanmıştır. Zorla sterilizasyon, insanların üreme yeteneklerini yok etmek amacıyla yapılan bir dizi cerrahi müdahaleyi kapsıyordu. Ve zehirli aşı deneyleri ve biyolojik silahlar, Nazi bilim insanlarının biyolojik savaş alanında yeni yöntemler geliştirmeye çalışmasıyla ortaya çıktı. Bu alanda insanlara çeşitli hastalıklar ve virüsler enjekte edilerek bu hastalıkların yayılma hızları incelenmiştir. Ayrıca insanlara zehirli aşılar ve ilaçlar verilerek bunların etkileri araştırılmıştır. Nazi deneyleri yalnızca tıbbi değil, aynı zamanda askeri ve teknolojik alanda da yapıldı. Deneylerle insan savaşçıları oluşturulmaya çalışıldı. Ayrıca farklı askeri stratejiler ve yeni teknolojiler, örneğin uçuş simülasyonları ve uzay yolculuğu deneyleri için de insan denekler kullanıldı. Nazi deneylerinin ardında yatan korkunç gerçek, insanlık tarihinin karanlık bir dönemine işaret ediyor. Bu deneyler insanlık onurunun ve insan haklarının ne kadar kolay ihlal edilebileceğini de gösteriyor. Gerçekten de bu dönemde yaşananlar sadece kurbanlar için değil, tüm insanlık için derin bir travma yarattı. Nazi tıbbi deneylerinin sonrasında insan haklarına saygıyı savunan uluslararası yasalar ve tıp etik kuralları geliştirildi. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle birlikte birçok Nazi doktoru Nürnberg mahkemelerinde yargılandı. 1946 ve 1947 yılları arasında gerçekleşen Nürnberg Doktorlar Mahkemesi'nde 23 doktor yargılandı, 7'si ölüm cezasına, 9'u hapis cezasına çarptırıldı ve 7'si beraat etti. Bu davalar sonucunda modern tıp etiğinin temellerinden biri olan Nürnberg ilkeleri kabul edildi. Bu ilkeler insan üzerinde deney yapılması için gereken etik standartları belirlemiş olup günümüz biyomedikal etik kurallarının temelini oluşturmuştur. Bu ilkelere göre deneylerin rızası olmadan deney yapılamaz. Deneyler gereksiz acı ve ızdırap vermemelidir. Deney ölümle veya ciddi sakatlanmalarla sonuçlanma riski taşıyorsa yapılmamalıdır. Deneyi yapanlar deneyin sonuçlarını gözeterek her zaman deneyi durdurma hakkına sahip olmalıdır. Sonuç olarak Nazi doktorları insanlık tarihinin en karanlık dönemlerinden birisine damgasını vuran figürlerden biri olarak Nazi rejiminin egemenliği altındaki Almanya'da bilimsel etik ve insani değerleri hiçe sayarak tıbbi bilgi ve pratikleri ideolojik ve ırki amaçlara hizmet etmek için kullandılar. Bu dönemde yapılan deneyler tıbbi deneylerin ötesine geçerek insan hakları ihlallerine, acımasızlığa ve işkencelere dönüştü. Nazi doktorlarının işlediği suçlar
tıbbın kutsal misyonunu tamamen yok saydı. İnsan hayatı ve sağlığı ideolojik bir araç haline getirildi. Nazi doktorları özellikle Auschwitz ve diğer toplama kamplarında Yahudi, Roman, engelli ve diğer istenmeyen gruplara karşı yapılan korkunç deneylerde görev aldılar. Bunlar arasında canlı bedenler üzerinde yapılan cerrahi deneyler, zehirli gazlarla öldürme denemeleri, kastrasyon ve fiziksel işkenceler yer aldı. Bu doktorlar çoğunlukla eğitimli ve saygın bireylerdi. Bu korkunç ideolojilerin bilim ve etik anlayışını nasıl saptırabileceğini, insanlık tarihinin en temel değerlerinden nasıl koparılabileceğini gösteriyor. Onlar tıbbi bilgiye sahip olmalarına rağmen ölümün ve acının aracı oldular. Ve tarih bize unutulmaması gereken dersler verdi. Nazilerin yaptığı bu insanlık dışı deneyler bilim adına işlenmiş en büyük suçlardan biriydi. Dolayısıyla bugün tıp etiğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz. Bu korkunç olayların bir daha yaşanmaması için tarihi hatırlamak ve unutmamak gerek. Dolayısıyla bugünlerde yaşanan bazı tıbbi tartışmalar, ilaç tartışmaları ve aşı tartışmaları da aslında bu noktada büyük önem arz ediyor. Ve evet, bugünkü videomuzun da bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Ancak şimdi sizden bir ricam var. Bu yolculuğu yalnız başımıza yapmak istemiyoruz. Bu yüzden konuyla ilgili fikirlerinizi yorumlarda bekliyoruz. Umarım birlikte çıktığımız bu yolculuğu beğenmişsinizdir. Ve eğer bizi desteklemek isterseniz kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bir sonraki yolculuğumuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.